Herkese merhabalar efendim. 21 Mayıs'ta Güneş İkizler Burcu'nda. Peki bizi neler bekliyor dersiniz? Genel tablo ne? 12 burcu etkisi neler olacak? Şimdi bu videoda sana genel geçer bilgiler tabii ki her zaman olduğu gibi biliyorsunuz anlatmıyorum. Bu sürecin gerçekten nasıl çalışacağını, nerede fırsatların açılacağını, nerede böyle hata yaptığını ya da sana nasıl bir şekilde hata yaptırdığını o kadar net bir şekilde anlatacağım ve göstereceğim ki önce bu geçmişte sistem nasıl işliyor? Önce onu anlatacağım. Hemen ardından da kimlerin bu dönemden gerçekten kazançlı çıktığını, kimlerin haliyle her zaman olduğu gibi zorlanacağını açık açık söyleyeceğim. Ve tabii ki en çok sevdiğiniz kısım 12 burcu tek tek ele alarak önümüzdeki bir ayda bizi tam olarak neyin beklediğini gerçekten net ve doğru bir şekilde anlatacağım. Hazır mısınız? O halde başlıyoruz. Evet, konu çok güzel, video çok güzel ilerleyecek. Sakın ayrılma ama şu küçük hatırlatmamı da yapayım mı? Aradan çıkartalım. Kanalıma abone olursan sevinirim. Tabii ki yorumlar kısmında da o güzel yorumlarını benimle paylaşıyorsun. Bu videoyu bak baştan sona izliyoruz, tamam mı? Anlaştık mı? Özellikle istiyorum. Her hafta söylüyorum ama bu hafta ekstra istiyorum. Çünkü bu süreç parça parça değil. Nasıl çalışıyor biliyor musunuz? Çok üzgünüm ama zincirleme şekilde çalışıyor. Evet, şimdi Güneş ikizlere geçince Gökçe Hanım ne oluyor? Bakın neler oluyor. Güneş ikizler burcuna geçtiğinde Merkür yönetimi devreye girer. Tamam mı? En başında anlatmamız gereken kural ve söylemem gereken yer burası. Evet, Güneş ikizler burcuna geçtiğinde Merkür yönetimi devreye giriyor. Ve hayat ne oluyor? İletişim, haber ve bilgi üzerinden şekillenmeye başlıyor. Bakın yavaş yavaş değil mi? Puzzle'ın parçaları böyle birleşmeye başlıyor. Bu yüzden bu süreçte olaylar asla tek başına gelmez. Mutlaka bir gelişmesi olur. Ve hemen arkasından da ikinci bir gelişme gelir. Ve ne olur? Başında da söylemiştim biliyorsunuz videonun. Sürecin yönü bambaşka yöne doğru evrilir, değişir. Bir karar verirsin ama yeni gelen bir bilgi o kararını maalesef değiştirmek zorunda bırakır. Yani bu dönem karar verdim, aman tamam oh rahatladım bitti gitti dönemi maalesef değil. Karar verdim ama tekrar bakmam gerekiyor dönemi. Anlaştık mı? Bak bu paragraf gerçekten çok önemli. Şimdi bu geçişte en belirgin etki ne olacak? Aynı anda iki farklı seçeneğin açılması olacak. Şimdi hayatta düşünsenize, yani karşınıza iki fırsat çıktı. İkisi de uzun zamandır beklediğiniz fırsat değil mi? Hangisini seçeceğiz? İşte ikizlerin hani bize hep öyle derler ya, çift karakterli, çift yönlü, dengesiz, kararsız. Ne yapalım? İkizlerin işte o çift yönlü yapısı burada net çalışacak. Çok şükür artık bize bu bir ay boyunca böyle dengesizsiniz, net değilsiniz demeyeceksiniz. Bu yüzden bu süreçte en büyük baskı kararsızlık olmayacak ki seçim yapmak zorunda kalacaksınız. En büyük kararsızlığınız bu olacak. Hadi bakalım şimdi. Çünkü her seçenek zaten kendi içinde mantıklı bir hal almaz mı? Tabii ki hepimize mantıklı görünecek. Ve hangisini seçersek seçelim diğerinden ne yapacağız? Vazgeçmiş olmayacak mıyız? Çok doğru. Merkür etkisiyle birlikte şimdi iletişim bu dönemin aslında ana tetikleyici unsuru olacak. Yapılan bir konuşma sadece böyle konuşma olarak kalmayacak. Sonucu olacak. Yani hani bir konuşma yaparız. Yapmış olmak için yaparız. Aman içimdekilerini dökeyim diye yaparız ya. Bu dönemde öyle olmayacak. Konuşacaksın ama sonucunu da alacaksın. Sonuçsuz kalmayacak, havada kalmayacak. Yanlış bir söz bak tartışmayı büyütebilir. Şimdi biraz detaylandıralım tabloyu. Doğru bir konuşma böyle kilitlenmiş bir konuyu açabilir. Aslında siz doğru bir yerden yakaladım zannedersiniz ama o bambaşka böyle eskiden kalma bir konudur. Kapanmıştır, kilitlenmiştir, beyninde de onu mühürlemişsindir. Pat diye açılabilir. Şimdi gelen bir mesaj bu süreci başlatabilir. Bak detaylar, farkında mısınız? Hep hayatın içinden farklı örnekler veriyorum. Ya da bir telefon konuşması yapabilirsin. Planını bambaşka bir yöne doğru değiştireceksin. İşte bu yüzden bu dönemde özellikle bakın altını çize söylüyorum. İletişim. Evet, iletişimde verilen tepkiler gerçekten doğrudan sonuç yaratır. Zaten verdiğim örneklerden de anladınız değil mi? Bambaşka yerlere doğru gidiyor konular. Aman diyorum. Hani olumlu baktığımız şey olumsuz, olumsuz baktığımız şey de olumluya dönebiliyor. Aman diyorum, dikkat. Şimdi bu süreçte tabii ki gelişmeler çoğu zaman böyle uzak yerlerden gelmeyecek. Zaten öyle değil midir? Hep bakın nereden yara alırsak, nereden zarar görürsek uzakta arama. Hep yakınındadır, böyle çevrendedir. Sinsi dolaşır. İşte bu dönemde de aynı şeyi yaşayacağız. Şimdi kardeşler,
arkadaşlar, tanıdıklar, hani o vardır ya böyle her sülalede, her ailede böyle çekemeyen fesat, sinsi akraba ya da akrabalar temas halinde olunan aslında hani insanlar üzerinden gelen haberler, tamam mı? Bu süreci oldukça tetikleyecek. İşte aynı benim cümleme gelmedik mi yani? Hani burada biraz süslemişim de yani hiç uzatmaya gerek yok. Gerçekten yakınından en büyük zararı görüyorsun. Bu yüzden bu dönemde hayatı değiştiren şeyler çoğu zaman böyle hani küçücük gibi görünen temaslar olacak ama bunları da lütfen hafife almayalım, unutmayalım, olur mu? Şimdi bu geçişin en tehlikeli tarafına bakalım mı? Şimdi bak, bir de böyle bir taraf var. Bilgi hatası. Tam. Şimdi bak, burada çok çok iyi izle. Merkür çalıştığında ne olur biliyor musun? Bilgi artar ama her bilgi doğru değildir. Yani her bilginin doğru olma şansı var mı? Bu süreçte hiç değil. Duyduğum bir şeye böyle tamamen inanmak, böyle bir haberle böyle çok hızlı bir karar almak ya da hani doğruluğunu teyit etmeden adım atma süreci vardır ya, işte bu süreçte sanıyorum en büyük hatayı burada yaparız. Aman diyorum bak, aman, dikkat dikkat dikkat. Özellikle iş, para, anlaşma ve ilişki konuları. Diyeceksiniz şimdi mi Gökçem, zaten ne kaldı hepsini saydınız. Yani hayatın genelinde diyelim ya, bana böyle söylendi. Hep deriz değil mi? Bu cümleyi çok hani klasiktir, kurarız. Bana böyle söylendi, ben böyle duymuştum. İşte bunları diyerek hareket edersek ne olur biliyor musunuz? Sonradan bak, gerçekten söylüyorum, geri adım atmak zorunda bırakabilir. Bu da bizi gerçekten biraz sıkıntılı bir sürece sokar. Şimdi ikizler enerjisi biliyorsunuz. Sunucunuzdan da anladığınız üzere çok hızlı çalışır ama çok fazla derin çalışmaz. Aslında çalıştırırız da işimize geldiği gibi diyelim. Şimdi bir şey böyle cazip görünür ve hemen kabul edilebilir ama detayına bakmazsak sonradan ne olur biliyor musun? Ciddi sorunlar çıkar. İlişkiler hızla başlayabilir bu süreçte. Ne oluyor dersin, hazır bir de bahar, yaz ayları böyle yaklaşmışken hani böyle insanın içi kıpır kıpır olur. Bak, bir ilişki hızlı başlayabilir ama kişiyi tam tanımadan ilerlersen yani birazcık sıkıntı yaşayabileceğini söylemem lazım. Bak, aynı şey iş için de geçerli. Bir iş fırsatı sana böyle çok güzel görünür, çok güzel bir teklif gelebilir. Ama şartlar tam okunmuyorsa, yani bana böyle bir teklif geldi, şimdi bu zamanda bu teklif kaçırılır mı? Gibi böyle bir galeyana gelirsen, ya çok üzgünüm ama hani sonuç, süreç ne olur biliyor musun? İlerledikçe hani sen evet bunu bir kazanım olarak göreceksin ama bu ilerledikçe geri dönmek zorunda kalırsın. Aslında geri adım atacaksın. Tamam mı? Özetle söylemem gereken yer bu. Yani çok hassas bir süreç, çok hassas dengeler var. Dediğim gibi ilişkilerde, iş kısımlarında, kariyerde, aile içi, ya bunlar çok hassas dengeler. Ne yapıyoruz? Çok evet heyecanlanalım, sıkıntı yok ama hani bu heyecanın altını güzel bir şekilde de dolduralım. Anlaştık mı? Bu yüzden bu dönemde en büyük risk fırsatı kaçırmak değil. Ya işte bak, ana cümle bu. Yanlış şeyi hızlıca seçmek. Yani burada doğru karar vereyim derken, aman fırsatı kaçırmayayım derken böyle yollara düşersek, aman tamam bu iş oldu bitti diye yaparsak ne olur? Yanlış şeyi de hızlıca seçmiş oluruz. Bu yanlış şey de hayatımız içine girdiği zaman ne olur? Hadi çıkabilirsin işin içinden. Sonra yorumlar kısmında tık 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 yazmaya başlarsınız. Gökçe Hanım böyle oldu, Gökçe Hanım böyle oldu. Acele karar vermek yok, olur mu? Hadi sonuç olarak şu genel tabloyu bir toparlayalım. Güneş evet İkizler Burcu'na geçiyor ve İkizler Burcu'na geçtiğinde hayat sizi, evet hepimizi hızlandıracak ama önümüze seçenekler koyarak yapacak ve bizi maalesef sürekli böyle karar vermeye zorlayacak. Kararsızlıktan daha iyi değil mi? Bence güzel. Ya çok seçenek olsun da biz gerçekten doğru olanı seçebilelim. Bu süreçte mesele, bir kez daha söylüyorum ne olur, hızlı olmak değil, doğru anda gerçekten doğru seçimi yapabilmemiz olsun. Anlaştık buraya kadar, güzel. Peki şimdi Güneş İkizler geçiş dedik. Evet. Kimler kazanacak, kimler zorlanacak? Bak şimdi burada hemen videodan lütfen geçmeyin. Hani acaba hemen benim burcumu söyleyecek mi değil. Şöyle genel bir tabloyu çizelim. Azıcık sabredin. Videonun ilerleyen yerlerinde de 12 burcu çok güzel bir şekilde yorumlayacağım. Şimdi kimler kazanacak, kimler zorlanacak? Bu süreçte en büyük hatayı aslında şurada yapacağız. Doğruyu bulduğumuzu sanıp aynı kararda ısrar edeceğiz. İşte çıkabilirsen işin içinden. Güneş İkizler Burcu'ndayken ne yapıyor? Doğru dediğin şeyin bile hani birkaç gün sonra değişebileceğini bize gösteriyor. Maalesef. Burada kazanan kişi en başta doğruyu bulan değil ki, değil mi? Değiştiğinde aslında yönünü güncelleyebilen kişi değil mi?
Ay biraz böyle sizi yordum bu cümleyle ama çok net yani. Şimdi bak, burada kazanan kişi en başta doğruyu buldum diye böyle yola çıkan değil ki. Aslında o değişimi görüp yönünü güncelleyebilen de. Vallahi bunu yapabiliyorsanız bu ayı sorunsuz atlatırsınız. Şimdi bu dönemde avantajlı olanlar tabii ki var. Her süreçte olduğu gibi. Sürecin içinde kalan, tamam mı, hamle yapanlar olacak. Yani böyle bir işte ilerlerken aslında daha iyi bir teklif geldiğinde bunu kaçırmayan. Bir ilişkide böyle sorun çıktığı zaman susup beklemek yerine konuşup kardeşim yön veren kişi bu süreçte kazanır. Yani karşı tarafa sorabilirsin. Ya bir dakika, bu ilişki böyle gitmez. Ben yokum ya da şu durumları düzeltirsek bu ilişki belki yeniden bir ivme kazanabilir gibi durumlar yaşanabilir. Şimdi zorlanan taraflar da var elbette. Bu zorlanan tarafların en çok zorlanacağı yer netlik arayanlar olacak. Hani biraz daha düşüneyim mi dediğin anda fırsat başkasına gidebilir, tamam mı? Hani burada evet düşün ama zamanı da çok iyi değerlendir. Önce böyle her şey kesinleşsin dediğin anda süreç senden ne yapar? Kopar gider. Yani bu da bir süreç. Hani sen karar verene kadar böyle hadi bekliyoruz, bak süreç gidiyor demeyecek tabii ki. Belli bir zaman kavramı var. Bu kavramı değerlendirip hızlı bir şekilde karar verirsen tabii ki sonuç alırsın. Ama veremezsen de sürecin senden kopup gitmesine de biraz şaşırmamak gerekiyor, değil mi? Bir ilişkide konuşulması gereken konuyu ertelersen konu büyür. Ne olur? Kopuş da getirir. Gelen bir haberi böyle ciddiye almazsan ne olur? Geç kalırsın. İşte verdiğim örnekler. Bu süreçte böyle kayıp ne biliyor musun? Yavaşlıktan kaynaklanmayacak. Zamanında hareket etmemenden kaynaklanacak. Ben her zaman inanırım. Doğru zamanda, doğru insan, doğru şeyler, doğru yer, doğru zaman. Bu dönemde herkes bir şeyler söyler. Her zaman söylüyorum. Hani ağzı olan konuşuyor. Gerçekten doğru. Herkes her şeyi söylüyor. Ay bana bile söylüyorsunuz. Şu güzelim Türkçemden ne istiyorsunuz? Sizin gibi nice öğrenciler yetiştirdim ama sizlerin de sanıyorum ihtiyaçları var. Tırnak içinde söylüyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. Evet, her söylenen de tabii ki doğru değil. Bu süreçte buna da inanmamız lazım. Duyduğun bir şeyi gerçekten güveneceksin, tamam mı? Ondan sonra hızlı karar vereceksin. Birkaç gün sonra da o bilginin eksik ya da yanlış olduğunu gördüğün zaman da lütfen geride dön, olur mu? Aynı yerde de kalma. Genel tablo böyle. Peki 12 burcu nasıl bir süreç bekliyor şimdi, değil mi? Ayrıntılı bir şekilde bakalım. Hadi sevgili Koç ve yükselen Koçlarla başlayalım. Sevgili Koç ve yükselen Koçlar, şimdi bu süreçte sanıyorum yani sizin için en dikkat çeken konu ne biliyor musunuz? Kontrolsüz tepkiler ve aceleyle verilen kararlar olacak. Zaten bu konsepte o kadar güzel uydunuz ki, ne dedik genel tabloyu çizerken? Tepki vermek yok, acele kararlar vermek yok. Evet, hepimizi hızlandıracak da bu hızdan kimler nasibini nasıl alacak? Siz bu tuzağa düştünüz. Eyvah. Özellikle bak, ani başlayan bir tartışma kısa sürede ne yapar biliyor musun? Büyür, ilişkiyi kopma noktasına getirebilir. Şimdi ben burada hani böyle ilişki derken tamamen böyle hani karşı cins olarak lütfen adlandırmayalım. Tabii ki bunun içinde. Biz genelde ne yapalım? Tabloya şöyle genel bir bakış açısıyla bakalım. İlişki diyorum. Evet, evlilik olabilir, flört dönemi olabilir, sevgili dönemi olabilir. İşte ne bileyim, iş olabilir, patron olabilir, mesai arkadaşın olabilir de olabilir. Yani bu hayatın içindeki tanım. Anlatabiliyor muyum? Hani bir tartışma sadece sevgiliyle mi olur? Hayır, değil mi? Anneyle olur, babayla olur, eşle olur, arkadaşla olur, akrabayla olur, olur da olur. İşte bu küçücük başlayan bir şey giderek büyüyerek kopma noktasına gelebilir. Burada aslında mesele ne biliyor musun? Tartışmanın tabii ki kendisi bence değil. Yani en azından bu sürede değil. O an verdiğiniz sert tepkinin geri dönüşü zor bir noktaya taşıması. Ya anladınız mı şimdi bu sürecin neden bir tık daha böyle sakin kalmanız gerektiğini? Aynı şekilde günlük hareket halinde de böyle araç kullanırken, bak çok önemli detaylar. Ya da trafikte böyle acele davranmak dikkatsizlikten kaynaklı bir hata yaptırabilir. Allah korusun, kaza olabilir, değil mi? İşte bu dönemde hızlı olmak evet belki biraz avantaj gibi görünecek ama Koç için maalesef risk yaratır. Bak, altını çiziyorum. Çünkü bu verilen kararlar düşünülmeden alındığında ne olacak? Genel tabloyu çizerken de ne dedik? O doğru bildiklerimiz, değil mi? Karar verdiğimiz planlar, yönler, yerler bambaşka bir havaya bürünüyor. Birkaç gün sonra, belki bir hafta sonra bile ne yapacaksın? Geri dönmek zorunda bile kalabilirsin. İşte bu yüzden sevgili Koç ve yükselen Koçlar, burada aman diyorum. Dikkat edilmesi gereken şey hız değil, tamam mı? Sadece ve sadece zamanlama, doğru zamanda doğru şey yapacağız ve lütfen
kontrolü elimizde tutuyoruz. Anlaştık mı? Sizin için bu süreci rahat atlatabilmeniz için anahtar kelime zamanlama, kontrol. Evet, geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Şimdi bu süreç boğa için ne olacak biliyor musunuz? Konfor alanının kırıldığı bir dönem. Ay, hiç de hoşlanmazsınız böyle şeylerden, değil mi? Plansız, programsız, kontrolün sizin dışında geliştiği şeyler sizi çok yorar. Üzgünüm, sizi biraz konfor alanının dışına çıkaracağız. Alıştığın düzen bir anda değişmek zorunda kalabilir. Ya hepimiz için olacak sevgili boğa, yani bu sadece size özel değil. Özellikle bir eşya, araç ya da teknolojik bir konuda ani bir karar alabilirsin. Ama burada risk ne biliyor musun? Çok hızlı karar verip de sonradan ya keşke, tamam bak böyle dememek için, tamam ne yapacaksın? Birazcık daha düşün. Tamam, paran olabilir. Bu ihtiyacındır. Çünkü teknolojik, değil mi? Hani durduk yere de insan gidip bir telefonu varken ikinci bir telefon almaz. Ay ya da ne bileyim işte bunun yeni modeli çıkmış alayım demezsin herhalde. Hele şöylesi bir zamanda, değil mi? Para kıymetli ve değerli. Tabii ki bir eşya, bir araç, teknolojik, bunlar hayatımızın aslında kolaylaştırdığı alanlar arasında yer aldığı için sen de bunları değiştirmek isteyebilirsin. Ama işte bu dönem öyle bir dönem ya, hani hızlı kararlar vermiyoruz. Böyle hızlı kararlar alıp sonra pişman olmuyoruz. O yüzden sen de keşke dememek için bir tık daha mesela burada indirim bekle. Bir ayda almayı ver canım. İndirimi bekle. Belki daha güzel bir fırsat çıkar. Burayı da böyle toparlayalım. Evet, asıl kırılmaysa birinden duyduğun bir bilgiyle gelecek. Yani güvendiğin dağlara, bilmiyorum, mevsim Nisan'dan Mayıs'a doğru geçiyoruz. Karlar yağabilir. Biz geçen sene Nisan ayında burada 70 santim kar gördük, yani olabilir. Güvendiğin birinin söylediği bir şey bakış açını bak tamamen değiştirecek. Ve seni ne yapacak biliyor musun? Bambaşka bir yöne doğru itecek. Ya yavaş yavaş tanıyorsun insanları, çevreni, dost kim, arkadaş kim. Senin için aslında güzel bir dönem. Bence iyi değerlendirirsen artıyı, eksiği, doğruyu, yanlışı çok net göreceksin. Şimdi bir iş kararı alabilirsin. Bir ilişkiyi böyle değerlendirme şeklin olabilir. Bunlar çok normal şeyler. Üstüne bir de hiç planında yokken ne gelir biliyor musun? Bir eğitim ya da böyle bir kurs. Kendini geliştirmek isteyebilirsin. Bundan daha güzel ne var? Ya da senin alışmış olduğun o hayatın dışına böyle çıkmak isteyebilirsin. Bak zaten bu süreç seni buna doğru zorlar. Hani bu alışmış olduğun düzenin dışına böyle seni böyle mıknatıs gibi çekmeye çalışacak. Sen de buna direnme. Eğer gerçekten istiyorsan bu değişimi yakalayabilirsin. Bu arada boğa para kazanmıyor ya da böyle kaybetmiyor bu süreçte. Hani bunu da hemen parantez içinde belirteyim. Sadece birazcık yön değişecek. Yani nasıl toparlayalım bu kısmı? Şimdi evet, para kazanmıyor derken eyvah iflas ettik. Zor günler bizi bekliyor. Aman aman, öyle değil. Yani hani ekstra var olanı korumayı bil de. Doğru cümle bu oldu. Var olanı korumayı bil. En azından kaybetmeyeceksin. Tamam, bu da güzel bir şey. En azından paran cebinde kalacak. Ama biraz yön değiştirebilir. Belki paranı hani başka bir yerlerde değerlendirme gibi bir düşünce gelebilir. Olabilir. Hani bir sürü seçenekler var. Doğru seçimi yaparsan para konusunda dediğim gibi sıkıntı yok. Sadece yön değiştiriyor. Yanlış seçimi yaparsan da maalesef hem zaman kaybedersin hem de paranı. Ve ikizler, yükselen ikizler. Şimdi bu dönem sizin için sıradan bir hareketlilik değil. Doğrudan hayatın gerçekten yön değiştirdiği bir kırılma noktası. Ben de bekliyorum artık. Kırılsın şu nokta. Yolumu, yönümü güzelce belirleyeyim. Çünkü Güneş sizin burcunuzda, evet, ve ne anlama geliyor? Artık bekleme şansın yok. Karar vermek zorundasın. Ben de gerçekten karar vermek istiyorum. Çünkü belirsizlikten nefret ederim. Aynı anda böyle birden fazla teklif, fırsat ya da seçenek önümüze geliyor ve seçim yapmaya da bak zorlayacak. Hani bu dönemde şöyle deme şansımız yok. Biraz düşüneyim. Hayır, hiç düşünmeyin. Kararınızı verin. Gerçekten destekliyor bu dönem bizi. Bu bir iş değişimi olabilir. Hayat tarzımız tamamen değişebilir. Bak bunlar çok radikal kararlar. Ya da dış görünüşümüzden tutun da bulunduğunuz ortama kadar her şeyi yenilemek isteyebilirsiniz. Ay bir şey söyleyeyim mi? Yani dış görünüşümün haricinde çok şükür. Çok memnunum, mutluyum çok şükür. Ama onun dışında saymış olduğum her şeyi gerçekten şu an hayatımda birebir yapmak istiyorum. Ben de cesaret ediyorum. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler, hadi siz de cesareti gösterin. Çünkü destekleniyoruz. Neden olmasın? Evet, bu sürecin şimdi bu kadar olumlu bir tarafın yanında bir de kritik tarafları elbette var. Hızlı başlayan her şey ne yapar? Her zaman olduğu gibi aynı hızla da bitebilir. Bu bir ilişki olur, bir anda başlar, birkaç gün sonra yoğunlaşır ama sonra bir bakarsın
bir şey fark edersin ve ne dersin biliyor musun? Yok ya. Yani ben biraz böyle o hani Nisan Mayıs ayları gevşedi gönlümün yayları deriz ya, hani böyle bir kıvılcım oldu ama yok, değil. Ben çok hızlı ve acele karar vermeyeyim. Gökçe Hanım da öyle demişti. Gökçeli Astroloji kanalında deyip tamam mı, uzaklaşabilirsiniz. Yani ilişkiler tabii ki yaşanır. Dediğim gibi iş yerinde kopmalar yaşanabilir. Ama hep bu süreçte ne vardı? O an karar veriyoruz ama gerçekten net bir şekilde karar verip fark ediyorsak evet, ona göre gardımızı alıyoruz. Ama o kararsızlığın içerisinde kaldığımız takdirde hani ne uzaklaşıp ne kalıyoruz, işte o durumlar can sıkıcı. Bu dönemde bir tık daha böyle kararımızı net vermek lazım. Kararınızı verirseniz de ya hızlı uzaklaşırsınız, bu ilişki biter, ya da dediğim gibi işte kararınız nettir, bir tık daha böyle fırsat tanıyabilirsiniz toparlama adına. Bu fırsat çok cazip görünür haliyle. Ama böyle yine dediğim gibi hemen dalıp düşerseniz sonrasında yine uygun olup olmadığını anlamadığınız için anladığınız anda da yine geri çekileceksiniz. Tamam mı? Zaten çünkü fırsat veriyor bize ama ne diyor? Zorlarım. İşte sen bu zorlamayı doğru bir şekilde değerlendirsen her zaman olduğu gibi ilişki kısmında da iş kısmında da kazanç çıkarsın. Yani burada aslında mesele ne biliyor musun? Fırsatın gelmesi değil. O fırsat hayatımıza zaten hep gelmiyor mu? Hani sadece bu dönemde mi geliyor? Değil. O fırsatı gerçekten sana ait olup olmadığını koruyabilmen, okuyabilmen. Bu dönem sana tabii ki çok şey verecek ama aynı hızda da elinden alabilecek. Yanlış seçim yapabilirsin. Sadece zaman da kaybetmezsin. Yönünü de kaybedersin. Ama doğru seçimi yaparsan hayatını bir anda böyle bambaşka bir noktaya da taşıyabileceğini de lütfen unutma. Şimdi diyeceksiniz ki Gökçe Hanım, ikizler ve yükselene biraz fazla iltimas geçtiniz, uzun tutunuz. Ne yapalım? Güneş ikizler burcunda. Şimdi detay vermeyelim mi? İkizler için bu süreç avantaj değil aslında, biraz test gibi olacak. Yani ne istediğimizi net bilmiyorsak, az önce de uzun uzun kurduğum cümledeki aynı ifade, net bilemiyorsak, belirleyemiyorsak her zaman olduğu gibi dağılırız ama biliyorsak da seçimimizi yapar, olduğumuz yerden sıçrar gideriz. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Yengeç ve yükselen yengeçler, yengeç ve yükselen yengeçler için bu süreç dışarıdan böyle çok, içeriden çalışacak ama etkisi de olabildiğince güçlü olacak. Özellikle böyle gece artan düşünceler, zihninizin sürekli aktif kalması ve uyku düzeninizin bozulması biraz dikkat çekecek bu süreçte. Aman ben de bir dikkat çekeyim. Bununla birlikte beklenmeyen bir bilgi akışının da devreye girebileceğini söylemem lazım. Daha önce fark etmediğim bir durum vardır. Böyle arkadan dönen bir konu, gizli kalmış böyle dedikodular, meseleler, sorunlar aniden önüne gelebilir. Tamam mı bu süreçte? Bunlara ne yapacaksın? Demeyeceksin. Şaşırmak yok, tamam mı? Şaşırmayacaksın. Sadece duyduğuna sevin. Ona göre yolunu ve yönünü belirle. Anlaştık mı? Şimdi bu durum tabii şimdi işin şakası bir tarafa. Şimdi düşünsenize, arkanızdan bir sürü iş çevrilmiş. Bu da en yakın, en güvendiğiniz kişi ya da kişilerden geliyor. Ne yaparsınız? Güven duygunuz zedelenmez mi? Haliyle sarsılır. Ayrıca sağlıkla ilgili daha önce ihmal edilen bazı konular varsa lütfen bu dönemde kendinizi lütfen bu anlamda bir hatırlatma yapın, tamam mı? Ben bunu ihmal etmiştim ya, ne zamandır? Bunun kontrolünü yaptırmam lazım. Ya da kullandığınız düzenli ilacınız varsa lütfen bunları ihmal etmeyin. Olur, nasıl olsa düzeldim, kendimi iyi hissediyorum gibi bırakma gibi durumlar olmasın. Çünkü ertelememek lazım. Ertelediğimiz zaman da sorun ve sıkıntı yaşarız ki sağlıktan bahsediyoruz. İşte bu yüzden yengeç için bu süreç biraz farkındalık getirecek. Ama bu farkındalık biraz sizi böyle hani rahatlatmak için gelmeyecek işin açıkçası. Sizi bazı konular ve bazı yerler için uyarıcı şekilde çalışacak. Az önce de söylediğim gibi arkadaş çevresine dikkat et. Arkadan dönen dolaplar ve işlerin önüne geldiğini gördüğün andan itibaren ona göre lütfen gardını al. Kiminle yürüyüp yürümeyeceğine bu süreçte daha net karar vereceksin. Aslan ve yükselen aslan. Şimdi bu süreçte biraz sosyal çevre alanında böyle biraz kırılmalar yaşanabilir. Hatta ani kırılmalar yaşanabilir. Bir arkadaşına böyle yaşanan beklenmedik bir tartışma. Ya olabilir değil mi? Şimdi ortamdasınızdır, böyle bir konu vardır. Çok keyifli konuşurken bir bakmışsın tartışma. Hızlıca ne olur biliyor musun? Küslüğe kadar gidebilir. Evet, ve o kişiyle böyle arana haliyle ben de öyleyimdir ya. O bir kırılma noktam vardır. O ince hassas yerim vardır. Evet, çok özveriliyimdir. Çok böyle cana yakın sıcakkanlıyımdır. Kötü düşünmeyi bilmem. Karşı taraf düşünür. Ben bilmem ta ki o yüzünü görene kadar, ama gördüğüm andan itibaren de yani asla ve asla geri dönüş olmaz. Bıçak gibi keser atarım. Yolu açık olsun derim. İşte siz de böyle bir süreç yaşayacaksınız. Tabii ki bu kopuşlar böyle sizin hayatınızda böyle bir boşluk yaratmak için değil,
aslında bunlar size yeni kapılar açmak için çalışacak. Her zaman söylüyorum, bir şey bitiyorsa mutlaka yerine yenisi geliyordur. Bunu sakın unutmayın. İlişkiler olsun, para konusunda olsun, değil mi? Ben bilmiyorum, böyle yaşıyorum hayatımda ve eminim siz de bunu fark edeceksiniz. Evet, aslanlar, sizin için böyle bir süreç. Neden böyle bir süreç? Çünkü aynı anda böyle hiç girmediğin bir ortama dahil olacaksın. Şimdi o şaşkınlığı yaşama. Yani öteki tarafta bir şok yaşadın, tamam, ama işte seni daha güzel bir ortama, daha iyi bir yere getirmek için onları sana yaşatıyor. İnsanlarla tanışacaksın, yeni insanlarla bambaşka bir çevreye adım atacaksın. Bu değişim aslında planlarını da etkileyecek. Çünkü sen böyle planlamadın, böyle hayaller kurmadın. O eskideki insanlarla kurdun ya da o iş yerindeki bağın kuvvetliydi. Ama ne oldu? Seni bambaşka yere taşıdı. Haliyle planını da etkiledi ve değiştirdi. Özellikle önceden ayarlanan bir tatil varsa böyle o son anda ne olacak biliyor musun? Değişebilir ya da iptal olabilir ya da tamamen farklı bir şekilde de bürünebilir. Atıyorum, sen Türkiye sınırları içerisinde bir plan yapmışsın. Bir bakarsın yurt dışı seyahati yapıyorsun. Bilemeyiz. Aslanın burada aslında kayıp gibi gördüğü şey, hani bir değişimle başlıyor. Aslında bu değişim sana yön veriyor. Yönünü değiştiriyor. Senin için güzel bir farkındalık. Ve geldik Başak, yükselen Başaklara. Şimdi bu dönem Başak için aslında bir kırılma noktası var. Evet, gerçekten net bir kırılma noktası var. Sizin için de var. İş hayatında ani bir değişim ve bu değişim seni ne yapacak biliyor musun? Doğrudan bir kararın içine çekecek. Çekmek zorunda. Şimdi bu görev değişimi olabilir, sorumluluğun artabilir ya da böyle tamamen çok farklı bir pozisyona doğru gidebilirsin. Şimdi bu süreçte sadece böyle iş değil ki, kimlik sorgusu da var. Ya diyeceksin, ben gerçekten bunu mu yapmak istiyorum? Ben de bazen soruyorum. Yani bu süreçte siz de soracaksınız. İşte bu soru aslında kaçabileceğin bir soru değil. Cevabını vermek zorundasın ve aynı anda temponu da yükselteceksin. Ama böyle bedenin tabii ki bu tempoya aynı hızda karşılık verir mi? Çok hızlı olacağı için biraz karşılık veremeyecek gibi olacak. Yorgunluk var, biraz enerji düşüşleri, zorlanma başlayabilir ama sıkıntı değil. Çok normal, çünkü ani karar aldın. Eğer bu sinyali böyle görmezden gelirsen süreç seni durmaya zorlar. Bak, bu süreci fark edip böyle görmezden gelirsen, bak, bu süreç seni gerçekten durmaya zorlar. Başak için buradaki mesele aslında iş değil ki, yanlış yolda ısrar edip etmeyecek olması. Bu kararı doğru bir şekilde verirse yönünü tabii ki değiştirirsin. Vermezsen de çok üzgünüm ama aynı yerde kalmaya devam edersin. Ve bu biraz da seni tüketir, biliyor musun? Evet, nokta. Sevgili terazi ve yükselen teraziler. Şimdi bu dönem terazi için bekleyen işlerin böyle bir anda hızlandığı ve sonuç verdiği bir süreç. Bak, çok güzel. Özellikle uzayan bir hukuki konu, resmi başvuru ya da böyle hani geciken bir dosya varsa, bak, bunlar aniden açılacak ve o kadar kısa sürede netleşecek ki şaşıracaksın. Bak, söylüyorum. Gerçekten şaşıracaksın çünkü beklemiyorsun. Burada aslında avantaj var, olmaz olur mu? Ama aynı zamanda da karar baskısı da olacak. Çünkü süreç hızlandığı için senin de haliyle ne olacak? Hızlı hareket etmen gerekecek. Çünkü sen sürecin bu kadar hızlı ilerleyebileceğini düşünmedin şimdi, değil mi? Ne yalan söyleyeyim. Aynı anda mesela böyle bir eğitim, kurs, böyle yeni bir alan, bunları öğrenme gibi fırsatlar da çıkacak. Ama bu fırsat maalesef bak beklemez. Değerlendirmen lazım. Çünkü açıldı bu kapı sana. Bekletirsen o kapıyı hızlı bir şekilde kapatır. Benden söylemesi. Uzak bağlantılar da var devrede. Böyle farklı şehirler, farklı ülkeden böyle biriyle tanışma. Evet, hızlı gelişen bir iletişim ya da ilişki gündemine böyle pat diye düşecek. Terazi burada aslında baktığımız zaman, değil mi, şu kurduğum cümleden ne çıkartırsın? Wow, değil mi? Çok şanslı. Evet, şanslı ama pasif kalırsan, bak, gerçek hayatta da sevmem, biliyor musun? Kararsız, ne istediğini bilmeyen, fırsat önüne gelmiştir. Ay, yapayım mı, yapmayayım mı? Kendime güvenim var mı, yok mu? Ya fırsat gelmiş, en azından bir çaba sarf et. Başla. Yapamazsan evet ama bir dene, değil mi? İşte terazi burada şanslı ama pasif kalmak yok. Bak, o şansı kaçırırsın. Çünkü bu dönem sana evet kapıyı açtı, içeriye gir diyor, tamam mı? Yani seni beklemiyor. Kapıyı açtı, girdin, girmedin, kapıyı kapatır. Üzgünüm. Sevgili akrep ve yükselen akrep. Bu süreçte olay aslında dışarıdan. Seni hazırlıksız yakalayacak. Bak, olay dışarıdan geliyor, içten değil. Ve seni olabildiğince hazırlıksız yakalayacak. Özellikle eşinin, partnerinin ya da ortağının parasıyla ilgili, bak çok önemli buralar şimdi. Bak, ciddi söylüyorum. Eşinin, partnerinin ya da ortağının parasıyla ilgili çok ani bir gelişme var. Beklenmedik bir borç, geciken ödeme ya da bir anda değişen bir durum seni doğrudan etkileyecek ve
Bak planı falan alt üst edecek ya, seni alt üst eder. Düşünsene bir anda pat diye önüne borç geliyor. Geciken bir ödeme, ya ben bunu ödemiştim, nasıl olur ya, unutmuş muyum? Tamam, bak buralar önemli. Bu sadece böyle durum değişti olarak değil, tamam mı? Senin düzenini de maalesef değiştirir. Aynı anda güven sarsan bir bilgi de önüne düşecek. Yani biraz seni zorlayacak sanıyorum bu ay. Çünkü duyduğun bir şey, gördüğün her detay ya da böyle ortaya çıkan bir gerçek aslında ya ben bunu bilmiyordum, Allah kahretsin, bunu dedirttirebilir sana. Bu bir mesaj olabilir, saklanan bir konu olabilir ya da sonradan öğrendiğin bir durum olabilir. Olabilir de olabilir, ucu açık ama ciddi bir durum. İşte burada mesele şüpheyle yaklaşma, olur mu? Yani şüphe etme, net bir şey öğrenirsen tabii ki de görmezden gelme. Şüphe etme, acaba mı, öyle mi, böyle mi diye değil. Araştır, doğrusunu öğren ve zaten doğruyu gördükten sonra da, öğrendikten sonra da zaten bu konuya karşı, değil mi, görmezden gelemezsin, tavrını koyarsın. Bu noktadan sonra zihninin durmayacağını da bil. Olayın kapanmayacağını bil. Aksine büyür. İşte Akrep için bu dönem içsel değil, tamamen tetiklenmiş bir kriz süreci. Ne dedim? Dışarıdan geliyor dedim, etki. İşte gelen olayı doğru okuyabilirsen güçlenirsin. Dediğim gibi görmezden gelirsen de aynı konu seni tekrar tekrar yakalar ve maalesef yıkar. Evet sevgili yay ve yükselen yaylar. Şimdi bu süreçte ilişkiler netleşmek zorunda kalacak ve bu netleşme çoğu zaman böyle bir tartışma üzerinden gelecek. Üzgünüm, aman aman diyorum. Hani küçücük konuların büyüyebileceği, konuşmanın biraz sertleşebileceği, hani üslup da çok önemli burada. Devam mı, tamam mı noktasına bak, bu noktaya kadar gelebilecek durum vahim. Bu yüzden bu dönemde böyle yaşanan bir kavga geçici kalmayabilir. Hani normalde de tartışmalar, kavgalar olmaz mı? Olur. Ama bu süreçte normal bir süreç olmadığı için bu geçicilik maalesef kalmayacak. Yani doğrudan bir karar doğuracak. Anladın mı? Kopuş olabilir bu ya da devamsa da devamdır. Ama aynı anda da böyle hayat sana bambaşka bir kapı da açabilir, biliyor musun? Ani bir tanışma, hızlı bir yakınlaşma ya da mevcut ilişkinle ilgili böyle çok net, daha keskin bir seçim yapmaya zorlayabilir. Ya ortak planlar var, gelecek hedefleri var. Herkes gibi senin de var. Böyle birlikte alınan kararlar konusunda biraz anlaşmazlıklar gündeme gelecek. Ya aslında yay burada böyle iki farklı yol arasında kalacaksın gibi görünüyor ama ben öyle görmüyorum, biliyor musun? Yani o iki seçeneğin arasında kalmayacaksın. Mutlaka seçim yapacaksın. Ben o yüzden rahatım. Ben biliyorum yaylar ve yükselen yaylar bu zorlu süreci rahat atlatacak. Seçimini lütfen doğru yap ve buradaki işte asıl detay neydi? O tartışmalardan, kavgaların büyüyebileceğini, hani ani kopuşların, kararların verilebileceğini de bil, öyle davran derim. Sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak. Şimdi Oğlak için bu süreç kontrolün elinden çıktığı bir dönem. Eyvah, plan yaparsın ama planın işlemez. Program yaparsın, o asla tutmaz, bozulur. Gün içinde bile her şey değişebilir ve seni sürekli böyle yeniden ayar yapmaya zorlayabilir. Üzgünüm. En önemli uyarı ne biliyor musun? Beden üzerinden gelir. Sağlıkla ilgili bir konu artık böyle ertelenemez hale gelecek ve seni böyle maalesef net bir karar almaya zorlayacak. Aynı anda iş ortamında da bir değişim var. Böyle birinin çıkışı ya da hani gelişi dengeleri değiştirecek ve seni gerçekten hiç düşünmediğin bir pozisyona itecek. Bu süreçte direneceksin ya da direnmek isteyeceksin ama bunun pek işe yaramayacağını sana söylemem lazım. Çünkü değişim senin kontrolünde değil. Ne dedim? Kontrol senden çıktı. Oğlak burada evet klasik anlamda daha fazla sorumluluk almıyor. Mevcut düzeni kaybediyor ve yerine yenisini kurmak zorunda kalıyor diye gerçekten bu kısmı böyle özetlemek istedim. Yani ne kadar hızlı böyle adapte olursan o kadar az zarar göreceksin. Haliyle direndikçe zorlanırsın. Zorlandıkça sabrın tükenir. Bir süre sonra ne olur? Beden yorulur, ruh yorulur, zihin yorulur. Haliyle seninle birlikte yol alan insanları da etkilemez mi bu enerjisel anlamda? Zor bir dönem senin için. Umarım kolay atlatırsın. Dediğim gibi fevrilik yok. Bir tık daha sakin kalmakta yarar var. Geldik sevgili Kova ve yükselen Kovalara. Kova için bu süreç evet hızlı başlayan ama sonucu böyle çok sert olan gelişmeler getirecek. Aşk tarafında ani bir tanışma yaşanabilir. Bu durum kısa sürede yoğun bir yakınlaşmaya da döner. Fark ettiniz mi? Neredeyse bak burçları da bitireceğim. Evet hemen hemen her burçta bak her karar çok ani başlıyor, değil mi? Bizi şok etkisi yaratarak böyle geliyor yani. İlişki olsun, para konusu olsun, bir anda geliyor, bir anda gidiyor. Karar ver diyor bize. Ama burada böyle risk ne var? Aynı hızla böyle hayal kırıklığı da getirebilecek sevgili Kovalar sizin için. Çünkü süreç evet çok hızlı. Belirttim işte. Çok hızlı başlıyor. Çok hızlı olduğu için de gerçeklik sonradan ortaya çıkıyor. O anda gözümüze perde iniyor. Aman aman böyle aşklar, böcekler, değil mi? Kalbimiz pıt pıt. Gerçeği görmüyoruz.
sonradan çıkıyor. Maddi tarafta da aslında benzer bir durum var diyebilirim. Buna da dikkat etmek lazım. Duyduğun bir bilgi, bir tavsiye ya da böyle bir yönlendirmeyle riskli bir yatırım kararı alabilirsin. Aman dikkat et. İşte Ahmet ya elinde bu kadar para var. Gel işte şuraya yatıralım. Aman aman diyorum yani. İlk etapta hani böyle kazanma ihtimali evet seni çekecek ama lütfen aynı hızda da kayıp yaşama ihtimalin oldukça yüksek. Paranı tut. Emin değilsen asla girme o işlere. Kova burada evet fırsatla risk arasında böyle çok ince bir çizgide yürüyeceksin. Ya her zaman söylüyorum, size de aynı o klişe cümleyi kuracağım. Doğru okursan kazanırsın ama o heyecana kapılırsan, yenik düşersen kaybedersin. Bu süreçte en büyük hata ne olur biliyor musun? Ya bu kesin tutar diye düşünürsen tutmaz. Ben de sana böyle karşılık veriyorum. Ve son olarak balık, yükselen balık. Bu dönem balık için huzursuzlukla başlar, seni yer değiştirmeye zorlar. Ne kadar kafiyeli olmuş değil mi? Huzursuzlukla başlar, yer değiştirmeye zorlar. Bulunduğun ortamda kendine ait hissetmemeye başlayacaksın. Bu hissin de geçici olduğunu söyleyemeyeceğim. Geçici değil bu. Seni böyle ciddi bir değişime doğru itmek zorunda. Taşınma, düzen değiştirme ya da böyle yaşam alanını tamamen böyle yenileme fikri var ve bu dönemde oldukça güçlü. Aynı anda da aile içinde böyle beklenmedik bir konu patlak verebilir. Özellikle aile büyüklerinin sağlığı ya da mülk paylaşımı gibi konular seni sürecin içine çekecek ve maalesef sorumluluk almak zorunda kalacaksın. İşte bu gelişmeler tabii ki duygusal olarak seni yoracak ama aynı zamanda da seni net bir karar almaya zorlayacak. Bu durum seni biraz yoracak. Yani bulunduğun yerle bağlı olduğu insanlarla ve kendi hayatıyla ilgili gerçek bir yüzleşme yaşayacaksın. Bak buradan kaçamayacaksın. Bu yüzleşmeyi erteliyorsun ama erteledikçe süreç sana daha sert şekilde geliyor. Bence erteleme, bir an önce yüzleş ve kurtul derim. Evet, özetle toparlayacak gerekirse sevgili balık ve yükselen balıkları, sizin için biraz duygusal anlamda zorlayacak bir süreç ama halledilmeyecek değil. Dediğim gibi bir tık daha böyle aile ve evle alakalı bir takım sorunlar ve sıkıntılar var. Ama bunları da dediğim gibi kendi içerisinizde çok rahat bir şekilde tabii ki halledebilirsiniz. Yeter ki kırıcı olmayın, değil mi? Her şey bir şekilde halledilir ve sağlıktan ötesi de zaten boş diyorum. Evet, 21 Mayıs Güneş İkizler Burcu'nda genel anlamda hayatımıza etkileri neler? Güneş burcumuz ve yükselen burcumuzla etkilerini sanıyorum olabildiğince çok detaylı bir şekilde sizlere anlattım. Umarım sizler de benim gibi keyif almışsınızdır. O zaman ne diyoruz kapanışımızı yaparken? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Yorumlar kısmında da buluşuyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.